Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Mira Antik Kenti'nden size sesleniyorum. Yine bir maceradayız. Yine tarihi bir mekandayız. Bu tarihi mekanla gezerken edinebildiğimiz bilgileri sizlerle paylaşacağım. Burada şu anda görmüş olduğunuz alanda 3 ayrı medeniyeti resmedebiliyoruz. Şöyle ki, şu görmüş olduğunuz mekan Likya dönemine ait kral mezarları. Bakın kayaya nasıl mezarları ev ya da işte değişik bir şekilde yapmışlar. Diğer taraftan incelediğimiz zaman tam burada bir Roma dönemine ait antik bir tiyatro görüyoruz. Yani burada aslında büyük bir şehir ve medeniyetin olduğu ortaya çıkıyor. Daha ileri bir tarihe gittiğimizde ise tam şu noktada ise bakın Osmanlı dönemine ait bir kale mevcut. Buraya ziyarete geldiğimizde sorduk. Dedik ki buradan bu kaleye çıkış var mı dedik. Buradan kaleye çıkış olmadığını, arka taraftan bir patika yol olduğunu söylediler. Gelin hep birlikte buradaki içeride neler var neler yok beraber gezip bakalım. Tam girişinde bizi buradaki yerle alakalı bilgiler mevcut. Bunların resimlerini sizle paylaşıyor olacağım. İsterseniz videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Aynı açıklamaların farklı dillerde yapılmışı var. Burada alanın krokisi mevcut. Şu şekilde. Şöyle baktığımız zaman krokisinde Mira Akropol Kaya Mezarları Tiyatro yerleşim planının bir harita şeklinde bir durum var. Bir böyle bir de şöyle uzaktan çekilmiş bir resmi var. Burada konuyu anlatıyor. 10.000 kişiye aşkın kapasiteye ait bölgenin en büyük Helenistik dönem tiyatrosunu olduğunu söylüyor. 3 katlı sahne binasında olduğunu söylüyor. Yine aynı bilgilerin yabancı. Evet, bu tarihi alanı hep birlikte gezeceğiz. Bu karşımızdaki gördüğümüz yer Roma dönemine ait bir tiyatro. Burası da Kaya Mezarları. Kaya Mezarları'nın diğer adı Nekropol sevgili izleyenler.
Yani mezarlık anlamına geliyor nekropol. Genellikle şehrin kuzey ve kuzeybatı bölümüne yapıyorlar bu nekropolleri. Ve burada hani o dönemin hani Likya zamanında yaşamış zengin insanların bulunduğu mezarlar anlamına geliyor. Burada bir kuzey bölümünde nekropol var. Bir de doğu bölümünde nekropol var ama şu anda göremiyoruz seralardan. Karşıdaki yerde de bir mezarlık olduğunu düşünüyoruz. Mezarlıkların özelliği, bu mezarlıklarda birçok kişi değerli dostlar yani altınlarıyla, gümüşleriyle, servetleriyle beraber gömülüyorlar. Ondan dolayı da buralar çok fazla eşiliyor defineciler tarafından. Evet. Bu arada gezerken çok güzel bir şey gördük. Bir rehber buraları anlatıyor. Sevgili izleyenler, şu anda bir mezara geldik. Bir mezarı bu kadar yakından ben de görmemiştim. Şuradan yani içi gözüküyor. Yani tabii biraz karanlık olduğu için kamera çekmedi. Bakın direkt şu anda o mezarların yakındayız. Çünkü ben bu kaya mezarlarını çok uzaktan görmüştüm ama bu kadar yakından ilk defa ben de geliyorum. Gerçekten çok ilginç. Bakın burada bir patlatılmış yani bir kaya mezarı. Yine şu karşıda var. Etrafımda da biraz kalabalık insanlar var. Şu anda kaya mezarının içini görüyoruz. Gerçekten müthiş, muhteşem bir işçilik. Şuna bakar mısınız? Hani hakikaten burayı bu kadar düzgün nasıl yaptınız bu kusursuz bir işçilikle? Hakikaten çok ilginç. Şimdi bir kaya mezarının içini size göstermeye çalışacağım. Devam ettiğimiz zaman bir kaya mezarına bu kadar yakından ben de ilk defa görüyorum. Ve dahası kaya mezarının içi. Evet. Burası kaya mezarının içi. Mira Antik Kenti'nden hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve biraz şu bölüme gideceğiz. Az önce gördüğünüz merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz ve çıktığımızda büyük bir geçide geldik. Bakalım bu geçit bizi nereye çıkaracak? Az önce şu aşağıdan çekmiştik. Görüyorsunuz. Burası Antalya'nın Demre ilçesi ve Demre geçimini tarım ve seracılıkla sağlıyor. O yüzden her yer sera dolu. Aslına bakarsanız şehir şu seraların olduğu bir bölgede olması lazım teknik olarak. Devam edelim. Neyle karşılaşacağız? Evet. Antik Roma tiyatrosunun olduğu bölüme geldik. Şöyle etrafı göstermek istiyorum size. Romalılar gerçekten müthiş. Hani bizim cami dediğimiz bir kavram vardır. Sadece biz şu anda hani artık günümüz cumhuriyetinde camiyi sadece ibadet amaçlı kullanıyoruz. Tam cami dedik, ezan da okundu. Ama eskiden yani İslam literatüründe asıl adı cami değil mescittir. Camide insanlar eskiden Osmanlı döneminde
düğünlerini yaparlarmış. Aynı bir kültür sarayı nasılsa toplanma yeriymiş camiler. Düğünlerinden tutun da yemeklerine tutun bir sürü şey yaparlarmış. Daha sonra yasaklanmış. Likya ve Roma döneminde de o dönemin yaşayan insanları bütün etkinliklerini bu tiyatrolarda yapıyorlardı. Evet. Azizallah Celle Celaluhu deyip çekimimize farklı açılardan devam edeceğiz. Evet, şu anda Roma Antik Kenti'nin yani bu Demre kentinin Roma Antik Tiyatrosu içerisindeyiz. Buraya geldiğimizde hakikaten gördüğümüz bir durum var. Şu karşısı yine kral mezarı ve kral mezarlarının bu ön motifli cephesinin sanki bir şeyle örtülmüş ve daha sonradan bu motifli kısmı o örtülen şey patlatılmış ya da kırılarak çıkarılmış, ortaya çıkartılmış. Bunu mesela nereden anlıyoruz? Bakın tam şurada da, tam burada da bir durum var. Bu kaya orada normal durmuyor. Ve tarih ne kadar eskiye giderse, oradaki kesim ve taşlarla alakalı kültürel şey değişiyor. Şu an bu tiyatronun üst bir noktasına geldik, en üst noktasına geldik diyebilirim. Şimdi buradan şuradaki kaya mezarının içini de size göstermek istiyorum. Belki merak edeniniz vardır. Hani bu kaya mezarlarını çoğumuz ileriden görür. Acaba içinde ne var falan diye böyle. İşte Demre'de onları görmek mümkün oluyor. Bakın burada yine geldiğimizde burada yine bir kaya mezarının içi. Az önce bahsettiğim burada bir tane var. Ama dışı belki açılmamış olabilir. Bir de tam buranın içine bir oyuk yapılmış. Sanki dağın içine buradan bir yol gidiyor. Tabi bilmediğimiz yerlere de çok girmiyoruz sevgili izleyenler. Neticede hani güvenli mi değil mi, içeride yılan mı var, çıyan mı var ve bir de böyle yerlerde çok fazla gazlar birikiyor. Bu gazlardan dolayı da bu defineciler falan da zehirleniyor. Sonra oralarda çarpıldıklarını falan zannediyorlar. Aslında şöyle bir şey var. Bu tarz yerlerin ilahi korumaları olması mümkün. Neden ilahi korumaları olması mümkün? Kur'an'da şöyle bir ayet var. Der ki, yeryüzünde gezin de sizden önceki nesillerin başlarına neler gelmiş bir görün. Onlar güç ve kuvvetçe sizden de üstün idiler diyor ayet. Yani güç ve kuvvetçe bizden üstün bir kavim ve kavimler yaşamış. Zaten bugünkü Anunnaki teorisyenlerinin, hani Anunnakileri falan duymuşsunuzdur. O teorisyenlerin üzerine düştükleri ve araştırdıkları konu bunlar. Ve güç ve kuvvetçe sizden de üstün idiler diyor. Ve gezin görün ki diyor onların başlarına neler gelmiş. İşte bu arkeoloji biliminde bir kuruluş amacı bana göre. Ve şunu gözlemliyoruz. Buradaki kavimler yaşamışlar ve yine bunlar insanlara ibret olması açısından daha önceki uygarlıklar, medeniyetler bunlar Allah'ın koruması altında. Şimdi adam giriyor, burayı patlatıyor, tarihi eserleri zedeliyor, mahvediyor. Sonra işte bir yerde gaz onu zehirliyor. İşte cinler çarptı, şeytanlar çarptı şeklinde şey yapıyor. İşte ne oluyor? Yine Allah'ın bir koruması. Yani Allah'ın sopası yok denir ya. İşte demek istediğim bu. Ama o şekilde ama bu şekilde kendileri için bir korku meydana getiriyorlar. Şurada bir giriş var. O girişten sevgili izleyenler şu aşağıda yani sahneye bir çıkış bir yol olduğunu zannediyoruz. Çünkü sahnenin bu tarafı bu şekilde ve şurası kapatılmış zaten.
Osmanlı Kalesi yukarıda. Orayı antik statüye almıyorlar zaten. Osmanlı daha yakın bir tarih olduğu için. Ama şu bulunduğumuz yer Roma dönemine ait ama Likya dönemi çok daha eski bir tarih. İşte hani Anunnaki araştırmacılarının yönelmesi gereken yer Roma değil de Likya kısımları. Çünkü orada şöyle bir şey var. Romalılar gelmişler sevgili izleyenler. Bu bahsettiğimiz tarih öncesi kavimlerin yaptıkları alanların üstlerine yerleşmişler. Normal arkeolojik kazılarda sadece Romalılara ait olduğu zannediliyor. Halbuki bazı yerlerde milattan önce 10 bin, 20 bin, belki de 30 bine kadar olan yerler var. Özellikle bu konuya çok merak edenler ve şunu tavsiye edebilirim. Kesinlikle ama kesinlikle Termesos dediğimiz bir yer var. Orada ile ilgili ufak tefek çekimler vardı aslında. O Termesos'a mutlaka gitmeli, gezmeli. Zaten orayı göreceksiniz ve diyeceksiniz ki belki siz de burası insan eliyle yapılmış olamaz diyebilirsiniz. Evet sevgili izleyenler, şimdi yolculuğumuza devam edelim. Bu kaya mezarını son kez size yakından göstereyim. Bakın içi, tavanı falan gözüküyor. İçeride tabii ki şu anda bir şey yok. Bunlar üst üste yapılmış. Burada var, burada var. Mümkün olduğunca zaman içerisinde ortaya çıkmış şeyler. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, ta oradan buraya geldik. Merak ettik burada ne var diye ve burada çok derin ve yüksekteyiz şu anda. Bu antik kentin aşağı kısımları var. Buralara göçmemesi için platformlar kurulmuş. Yani şurası aşağı yukarı 4-5 katlı bir binanın yüksekliğinde sevgili izleyenler. Ve farklı açılardan da çekmek istiyoruz buradaki kaya mezarlarının olduğu yerleri. Şimdi bakın burada da aynı şekilde az önce bahsettiğimiz kaya mezarlarının olduğu yerler var. Bazıları keşfedilmiş, bazıları keşfedilmemiş. Belki de şuranın kralının mezarı daha hala bulunamamış bile olabilir. Yani bir de şunu gerçekten çok merak ediyorum. Burada bir Osmanlı Kalesi var. Bakın dalgalanıyor bizim Türk bayrağımız. Ne güzel. Gurur duyuyoruz. Osmanlı'nın acaba arkeolojiye bakış açısı, tarih öncesi uygarlıklara bakış açısı ve o alandaki politikası neydi, nasıldı acaba? Gerçekten çok ilginç. Bakın orada bir yer var. Buraları patlatmışlar sanırım. Yani yine buralarda var. Yani burada tam 3 tane medeniyetin olduğu bir yer. İşin ilginç tarafı şu. Burası gerçek bir tarihi ve antik mekan. Burada görüyorsunuz seralar. Yani seralar da önemli. Yani gıdalar önemli çok. Ama benim tahminim bu seraların altları bu şehrin devamı olma ihtimali çok yüksek. Zaten buralarda tarım yapılıyor ama kazı yapılması bildiğimiz kadarıyla yasak sevgili izleyenler. Ve zaten buradan baktığımızda da görüyorsunuz her yer böyle deniz gibi sera dolu. Gördüğünüz gibi bu antik kentten görüntülerimiz bu şekilde. Güzel mekanı artık terk edeceğiz ve terk edeceğimiz sıra burada antik malzemelerin içerisinde ilginç bir yazıya rastladık. Bir beton dökülmüş buraya. Konya Ermenek. Hani bilirsiniz arkadaşlar. Bizde bir yere beton döküldüğü zaman ya tarihi atılır ya el izi, ayak izi bir şey konur ya. Hani kendimizce böyle bir tarihi eser bırakma kültürümüz var. Yani bunu yapan bu arkadaşı canı gönülden tebrik ediyoruz. Evet, burada da son dönem Türk beton kültürünün örneğini yerleştirmiş bulunmaktayız. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, geldiğimiz noktaya geri döndük. Şurada bir şey dikkatimizi çekti. Burası yani aşağıda şehrin yani bu antik tiyatro Roma dönemine ait.
ve şurada görüyorsunuz zemin var ve zeminin nereden baksanız 10 metre, en az 10 metre aşağısında yer alıyor tiyatro. Yani bu şu anlama geliyor. Şehir toprağın en az 10 metre aşağısından başlıyor. Yani 7-8 metre aşağısından başlıyor anlamına geliyor. Demek ki toprak burayı 10 metre kaplamış. Birçok yerde böyle. Ve hani şöyle düşünün. 10 metre eğer bir yerin altına gömülüyorsa bir şehir, o kültür milattan önce hani kaç bin yılına tekamül ediyor. Bunu bir düşünmek lazım ki Likya konusu özellikle Hristiyanlık öncesi Roma kültürü ve o Hristiyanlık öncesindeki Roma o kültürü nereden buldu? Yani asıl soru burası sevgili seyirciler. Evet, tekrar aşağı doğru yolumuza devam. Evet, geldiğimiz merdivenler bunlar ve bu merdiven olayı her yerde var. Çıkıyorsun bitmiyordu, iniyorsun bitmiyordu sevgili izleyiciler. Ve tekrar başladığımız yere geldik. O başladığımız yerde bir heykel vardı hatırlarsanız. Az sonra yine tekrar göstereceğim. O Medusa ile ilgili bir heykelmiş. Hani bu Medusa muhabbetini bilirsiniz. Hani onun gözlerine baktığınız zaman taşa dönüşürsünüz muhabbeti vardır birçok yerde. Evet, şöyle baktığımızda az önce geldiğimiz alan yukarısı ve burada Likya kaya mezarları ve burada da onların yine açıklamaları var. Bu açıklamaları sizler için yine koyacağım. Ama şöyle isterseniz videoyu durdurup da okuyabilirsiniz. Zaten buradaki açıklamaya göre de Mira en görkemli yapı grubu kaya mezarları oluşturur. İsa'dan önce 5 ve 4. yüzyıllarda Mira'nın ahşap mimariyi taklit eden kaya cepheleri Likya klasik çağ kültürünün önemli temsilcilerindendir diyor. Ve yine buradan baktığımızda şöyle göstereyim. Yine bunların fotoğraflarını koyacağım. Ve yine burada bulunan evet çeşitli tarihlerde bu kentin çekilmiş fotoğrafları. Aşağı yukarı. Zaten hani az önce de yukarıda size bahsettiğim bir alan vardı ya. Hani toprağın aşağı yukarı 8-10 metre altında demiştim. Bakın şurası bir katman. O katmanın da altına inilmiş. Daha buraya gelinmiş. Ve bundan sonra zaten görüyorsunuz tiyatro olayı başlıyor Roma dönemindeki. Roma dönemi daha da yani çok Osmanlı'dan öncesi. Selçuklu'dan öncesi. Ama buralar şu gördüğünüz alanlar bu alanlar çok daha farklı. İşte bu bahsettiğimiz heykeller. Bunların bazıları lahitlerin kapakları. Lahitlerin içerisinde gömülü olan insanlar, yani nekropol diyorlar onlar mezarlara. Onların resimlerini bu şekilde işliyorlar kayalara. Yani bu kayalar da sevgili izleyenler yani bildiğiniz öyle çok da kolay işlenir bir kaya türü değil. Yani hani kolay işlenir kireç taşı olur ya. Öyle de değil yani. Bayağı da sağlam kayalar bunlar. Yani bunu mesela bugün günümüzde CNC tezgahlarında bile işlemeye kalksan ya şunu o kayayı nasıl çıkaracaksın? Buraya getireceksin. Bakın şu ince ince işlemelere bakın. Görüyor musunuz? Yıllar boyu kendini korumuş. Şuna bakın. Bakın şurada bir yine yüz.
yüzler var. Yine bu muhabbetin Medusa ile bir bağlantısı var mı yok mu? Tam yine bilgimiz yok. Ama bu lahitlerin üzerindeki mezar, yani mezarın üstünü kapatan taşlar 4 ton falan ağırlığında olabiliyor. Yani birileri gelip mezarı açamasın diye 400 kilo ile 4 ton arasında olabiliyor. Yani enteresan yani bu tarih öncesi insanlar, sen bunu nereden kestin de, nereden çıkardın da, nasıl buraya getirdin de bunları yaptın. Bir de içine altınları, gümüşleri doldurup bunları gömdün, değil mi? Gerçekten enteresan. Evet sevgili izleyenler. Mira Antik Kenti gezimizin sonuna geldik. Amacım sadece gezdiğim yerleri kendi gözümden sizlere anlatmakta. Yoksa burada hani ben bir arkeoloji tur rehberi değilim ve klasik bakışa göre, klasik anlayışa göre, yani klasik arkeoloji anlayışına göre bir tur rehberinin buralarda anlatacağı çok fazla şeyler olabilir. Yani sadece yaptığım gezide gözlemlerimi sizle paylaştım. Cemre'de aynı zamanda biliyorsunuz Aziz Nikolas Kilisesi var. Aziz Nikolas Kilisesi bizim Noel Baba dediğimiz adam. Aslında oraya da girecektik ama düşündük ki şöyle bir Demre sahile gelelim. Burası çok bakir, çok değişik bir alan. Şöyle size etrafı göstermek istiyorum. Biraz hani tarihi alanlardan biraz Akdeniz'in de enginliklerine doğru gezelim dedim değerli dostlar. Şöyle size etrafı gösteriyorum. Gözünüzün alabildiği yer Akdeniz. Enginlik ve özgürlük aklıma geliyor. Bu mavilerin derinliklerinde. Yine ayrıca bir akşam, yine bir Akdeniz akşamı, güneşin batışı ve biz burada masamızı kuracağız. Evet, bu da bir canlı türü sevgili seyirciler. Burası Demre sahil. Gözünüzün gördüğü yer Akdeniz'in sınırsız mavilikleri.